Evren, sayısız yıldız ve gezegenin sessizce döndüğü uçsuz bucaksız bir okyanus. Ama ev dediğimiz tek bir yer var. Dünya. Burası, hayatın bildiğimiz tüm biçimleriyle gelişebildiği, şu ana kadar bildiğimiz tek adres. Fakat aklımızda hep aynı soru var. Acaba orada, uzak yıldızların etrafında bize benzeyen başka bir gezegen var mı? Bunu anlamak için önce kendi evimizi tanımamız gerekiyor. Dünyayı yaşanabilir kılan şeyler neler? Atmosferimizin bileşimi mi? Sıcaklık dengesi mi? Yoksa görünmez bir kalkan gibi bizi koruyan manyetik alan mı? Şimdi, yaşanabilirliğin sırlarını çözmek için dünyayı yakından inceleyeceğiz. Ve bu parametreleri kullanarak evrende ikinci bir ev bulma yolculuğuna başlayacağız. Dünya, evrende bildiğimiz kadarıyla yaşamın geliştiği tek gezegen. Bunun temel nedenlerinden ilki, yüzeyinde bol miktarda sıvı su bulunması. Okyanuslar, göller ve nehirler sayesinde suyun döngüsü devam eder, bu da ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlar. Su, biyolojik süreçler için çözücü görev görür ve yaşamın oluşması için vazgeçilmezdir. Bu, dünyada yaşam için gereken optimum seviyede ve 100 üzerinden yüzlük bir derecelendirmeye denk geliyor. Bir gezegende yaşam olasılığından bahsetmek için suyla beraber bir de o gezegenin sıcaklık değerlerine bakmak gerekir. Ve bu değer dünyada yaklaşık 15 santigrat derece civarında. Bu değer suyun sıvı halde kalmasına ve ekosistem çeşitliliğinin sürmesine imkan tanıyor. Buzulların erimeden, okyanusların buharlaşmadan varlığını sürdürebileceği bu denge, yaşanabilirlik açısından neredeyse mükemmel bir sıcaklık aralığı anlamına geliyor. 100 üzerinden 98. Bir diğer kritik unsur, manyetik alan. Dünyanın çekirdeğindeki sıvı demir hareketleri güçlü bir manyetik alan oluşturuyor. Bu alan, çoğu zararlı güneş radyasyonunu ve yüklü parçacığı engelliyor. Ancak aşırı güçlü güneş fırtınaları zaman zaman bu kalkanı delip uyduları ve elektrik şebekelerini etkileyebiliyor. Yine de yaşanabilirlik açısından oldukça yüksek bir koruma seviyesi sunuyor. Optimuma yakın ama kusursuz değil. 100 üzerinden 95. Son olarak atmosfer. Yaklaşık %78 azot ve %21 oksijenden oluşan atmosferimiz, yaşamın ihtiyaç duyduğu gaz dengesini sağlar. Aynı zamanda sera etkisiyle gezegenin sıcaklığını yaşanabilir aralıkta tutar. Bu dengeli bileşim, gelişmiş yaşam formlarının devamı için ideal. Ve bu da dünya atmosferini 100 üzerinden 98 ile derecelenmesine olanak tanımaktadır. Tüm bu özellikleriyle dünya, yaşam için ideal koşulları sağlayan eşsiz bir gezegen. Ancak insanlığın geleceği için yalnızca dünyaya bağımlı kalmak riskli olabilir. Bu nedenle bilim insanları yaşanabilirlik açısından ikinci bir aday arayışında. Bu adayların başında bize hem komşu hem de geçmişte dünyaya çok benzediğine dair ipuçları veren Mars geliyor. Mars, yaklaşık 228 milyon kilometre mesafeyle Güneş'ten uzaklığıyla dördüncü gezegen ve Dünya'nın en yakın komşularından biri. Yüzeyindeki kızıl renk, demir oksit yani paz sayesinde oluşuyor. Geçmişte yüzeyinde nehirler, göller ve hatta okyanuslar bulunduğuna dair kanıtlar var. Bu da gezegenin bir zamanlar Dünya'ya çok daha benzer olabileceğini düşündürüyor. Mars, Dünya'ya kıyasla daha küçük ve daha soğuk bir gezegen. Atmosferinin %95'i karbondioksitten oluşuyor ve yüzey basıncı yalnızca binde 6 kilopascal civarında. Bu, dünyadaki deniz seviyesinin yaklaşık %0,6 kadar. Bu düşük basınç, gelişmiş yaşam formlarının yüzeyde hayatta kalmasını neredeyse imkansız kılar. Ancak bazı mikrobiyal yaşam formları uygun koruma altında veya yer altında varlığını sürdürebilir. Bununla birlikte atmosfer koşulları, gelişmiş yaşam için %15, mikrobiyal yaşam içinse %40 oranında yaşanabilir koşullarda. Mars'ta ortalama yüzey sıcaklığı -63 derece santigrat civarındadır.
Gündüz ekvator bölgesinde sıcaklık 20 derece santigrata kadar çıkabilirken geceleri -73 derece santigrata kadar düşer. Bu aşırı dalgalanmalar gelişmiş yaşam için büyük bir engel. Ancak bazı ekstremofiller bu sıcaklıklarda bile yaşayabilir. Sıcaklık, gelişmiş yaşam için %25, mikrobiyal yaşam içinse %50 oranında yaşanabilir derecede. Mars'ta kutup buzullarında bolca su buzu ve yer altında tuzlu sıvı su rezervleri bulunmuştur. Yüzeyde sıvı su, düşük basınç nedeniyle uzun süre kalamaz, ancak yer altındaki sıvı su, mikrobiyal yaşam için umut verici bir ortam sağlayabilir. Mars'ta suyun varlığı, gelişmiş yaşam için %30, mikrobiyal yaşam içinse %65 oranında yaşanabilirlik sağlıyor. Mars, küresel bir manyetik alana sahip değildir. Bu da yüzeyin kozmik radyasyon ve güneş fırtınalarına açık olduğu anlamına gelir. Yüzeyde gelişmiş yaşam için ciddi bir tehdit olsa da, yer altında radyasyondan korunan bölgeler, mikrobiyal yaşam için potansiyel sığınak olabilir. Bu şartlar, gelişmiş yaşam için %20 mikrobiyal yaşam içinse %45 olanak sağlar. Kızıl gezegen, Dünya'ya benzer jeolojik özellikleriyle uzun zamandır ilgi odağı olsa da, ince atmosferi, zayıf manyetik alanı ve düşük sıcaklığı gelişmiş yaşamı neredeyse imkansız kılıyor. Yine de yer altındaki buz tabakaları ve olası sıvı su rezervleri basit yaşam için umut taşıyor. Bu fikir bizi yaşam arayışında daha uzak ve buzla kaplı dünyalara yönlendiriyor. Sıradaki durağımız, Jüpiter'in buz perdesinin ardında gizemli bir okyanus saklayan uydusu, Europa. Europa, yüzeyi kalın bir buz tabakasıyla kaplı, altında ise dünyadaki tüm okyanusların toplamından fazla su barındırabileceği düşünülen dev bir tuzlu su okyanusuna sahip. Jüpiter'in güçlü gelgit etkileri bu okyanusu donmaktan koruyarak hareketli ve enerjik bir iç dünya yaratıyor. Yüzeydeki yoğun radyasyon, gelişmiş yaşam için ölümcül olsa da buz tabakası yüzlerce metre derinlikteki suyu koruyor. Burada, dünyadaki derin okyanus menfezlerinde yaşayan kör, biyolüminesanslı canlılara benzer yaşam formlarının varlığı ihtimal dışı değil. Eğer gelişmiş yaşam burada ortaya çıkmışsa, muhtemelen karasal değil, tamamen su altına adapte olmuş, yüksek basınca ve karanlığa dayanıklı türler olacaktır. Yaşanabilirlik koşulları ise şöyle: gelişmiş yaşam potansiyeline göre karasal yaşam olma ihtimali imkansız, ancak dünyadaki derin deniz ekosistemlerine benzer bir biyosfer olasılığı mevcut. Kalın buz tabakası altında dev okyanuslardan dolayı sıvı su varlığı hem gelişmiş hem de mikrobiyal yaşam için %100. Yüzey çok soğuk, fakat okyanus tabanı gelgit ısınmasıyla nispeten ılıman. Sıcaklık tahminlere göre yaşanabilir düzeyde. Gelişmiş ve mikrobiyal yaşam için %95, atmosfer, ince ve oksijen bakımından yetersiz. Derin okyanusta yeterince çözünmüş oksijen olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Dünyadaki hidrotermal bacalara benzeyen yapılarda hem basit mikrobiyal yaşam hem de belki karanlığa adapte olmuş deniz canlılarına dair ciddi kanıtlarımız var. Atmosfer olmadığı için deniz ortamında bulunabilecek, çözünmüş, solunabilir oksijeni baz alırsak, yaşanabilirlik gelişmiş deniz yaşamı için %20 ile 50 arasındayken, mikrobiyal yaşam içinse %40 ile 80 arasında. Europa'nın kendi manyetik alanı yok, ancak Jüpiter'in manyetosferinin etkisi altında. Yüzeyde radyasyon çok yüksek. Ancak olası buz altındaki okyanuslarda koruma etkisi hem gelişmiş hem de mikrobiyal yaşam için %60 ile elverişli bir orana sahip. Europa, yüzeyi kalın bir buz tabakasıyla kaplı, atmosferi ise son derece zayıf. Ancak yüzeydeki çatlaklar ve renk farklılıkları derinlerdeki gayzerlerin yüzeye taşıdığı olası organik bileşiklerin ipuçlarını veriyor. Üstelik Europa, Güneş sistemindeki tek buzlu dünya değil. Enceladus, Ganymede ve Kallisto gibi uydular da benzer sırlar saklıyor.
Peki ya Güneş'in ötesinde? Şimdi, teleskoplarımızın gözünden çok daha uzaklara, NASA'nın gözlem arşivlerinde sıkça yer alan, yaşam ihtimaliyle dikkat çeken bir öte gezegene gidiyoruz. Kepler 452b. Yaklaşık 1400 ışık yılı uzaklıkta, yıldızının yaşanabilir bölgesinde bulunan bu gezegen, Dünya'dan %60 daha büyük ve gözlemlerimize göre yüzeyinde sıvı su bulundurma ihtimali çok yüksek. Atmosfer yapısı tam olarak bilinmese de, büyük bir ihtimalle kayalık bir yüzeye sahip olabileceği düşünülüyor. İster Mars'ın kuru nehir yatakları, ister Europa'nın buzaltı okyanusları, isterse Kepler 452b'nin uzak denizleri olsun. Evren bize yaşamın izlerini aramak için sayısız adres sunuyor. Kimi zaman ince bir atmosferin ardında, kimi zaman buzla kaplı yüzeylerin altında saklanan sırlar, insanlığın merakını canlı tutuyor. Her yeni keşif, yalnız mıyız? Sorusunu biraz daha derinleştiriyor. Bu keşif yolculuğunda bizimle birlikte olmak için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.